Mercan aldık bir tane de. Bak aynen bir şey yolda pullarını zedelemiş. Evet dostlar. Babaçko çupramız geldi. Porsiyon. Gayet iyi bir porsiyon hem de yani bakın. Küçük bir mırmır arkadaşlar. Yutmadı galiba. Bunu hemen salacağım. Siz de bir görün. Dudağının kenarında. Evet dostlar, Aygaz'la Ege'deki kamp noktalarını keşfetmeye devam ediyoruz. 7. noktamız Alaçatı. Ege deyince Alaçatı olmadan olmazdı. Alaçatı'da bu yazın kalabalığına rağmen bildiğim çok tenha bir yere geldim. Daha önce burada çok güzel balıklar da almıştım ama hani balık yazın nazlı, bakalım deneyeceğim nasibimi. Şu an böyle plaj kalabalık, denize girenler var. Arabam burada. Böyle yarı kuruldum. Acelem yok. Saat daha 7. Onun için çok acele etmiyorum. Az sonra güneş batacak. Onu da size çekeceğim. Güneş battıktan sonra, insanlar denizden çıktıktan sonra oltaları atmaya başlarım. Ağırlıklı boru kurdu atacağım bugün. Başka böyle kafamı karıştıracak çok fazla yem almadım. Zaten burada balık vurursa boru kurduna da vurur. Drone'la baktım. Plajın olduğu yerde insanlar gidince biraz o tarafa kayacağım. Ya da oltaları o tarafa koyarım. Araba burada kalsın çünkü sabah da gelir insanlar. Öndeki bir 30 metre kumluk. Sonra arada bir taş set var. Arkası kumluk. İkisini de deneyeceğim. Bir tane böyle yakına atacağım. Bir tane de o setin arkasına atacağım. Bakalım balık nereden vurur, ne gelir göreceğiz. Keyifli bir yer. Hava da güzel. Alaçatı malum esiyor sürekli. Böyle tatlı tatlı esiyor. Rahatsız edici de değil. Bakın size göstereyim. İnsanlar kitesurf yapıyor. Burada kitesurf yapanları bekleyenler var. Denize giren aileler var. Burada benim aracım. Dediğim gibi daha böyle tamamen kurulmadım çünkü insanlar var. Böyle ters ışıkta gün batımına doğru size göstereyim. Drone'la da çektim. Paylaşacağım. Kıyı şeridini de çektim. Az ileride böyle şu taraflarda daha güzel kumluk olan bir yer var ama oraya araç indiremem. Ama istiyorsanız orada da yol kenarında aracı bırakıp çadırınızı aşağıya taşıyarak kamp yapabilirsiniz. Muhtemelen benim olduğum yerden daha güzel bir mera. Bu yazın balık kıtlığında nasibim olursa tutarım. Sanırım 2 sene önceydi ben buraya gelmiştim. Yine aynı zamanlardı. Böyle balık yok, canımız sıkılıyor. Çok güzel bir takoz, yanına da bir porsiyon almıştım. Bakalım bugün de nasibimiz varsa alırız. Yoksa çok güzel bir kamp yapar. Yeriz, içeriz, evimize döneriz. Size de onları izlettiririz. Umarım siz de keyif alırsınız. Biraz daha dediğim gibi bekleyeceğim. Muhtemelen 1-2 saat sonra oltalar suda olur. Ondan sonra da dayanabildiğim kadar dayanırım. Böyle enteresan bir yapısı var buranın. Kayalık. Şurayı da göstereyim size. Nasılsa olta atamıyoruz. Böyle şeylere vakit var. Bakın böyle bir yapısı var. Ama buradaki yegane kum olan yer bura, plaj. Onun için de insanlar buraya gelmiş. Şu ileride de dediğim gibi böyle kumluk bir yer drone'la gördüm. Güzel görünüyordu. Hatta denizin içi orada daha da kumluk. Ama araç girmez. Daha önce burada olta attığımda bir makine MGS, bir makine Surf Leader kullandım.
Malum MGS hızlı, Surf Leader daha yavaş bir makina. Surf Leader'la çekerken hep oltalar takıldı. MGS ile çekerken oltalar takılmıyordu. Onun için bugün muhtemelen o setin arkasına atarsam MGS ile atacağım. Bir de bakacağım, yüzen kurşun varsa daha çabuk böyle havalanan bir kurşun kullanmaya çalışacağım. Bakalım, her zamanki gibi ümidimiz var. İnşallah nasip de olur. Evet, gördüğünüz gibi harika bir güneş batırdık. Hem drone'la hem kamerayla size bunu çektim. Şimdi yavaş yavaş oltaları kuracağım. Hani plajda hala insanlar var, çok rahat değilim ama kalsın, yavaş yavaş kurarım, hiç acelesi yok. Evet arkadaşlar, saat 9.30 oldu. Sahil yeni boşaldı. Yazın malum böyle insanlar da hakları, denize giriyorlar, işte oturuyorlar, yemek yiyorlar. 9.30, oltaları şimdi atıyorum. Bakalım nasibimizde bir şey var mı, göreceğiz. Bu sağdakinde büyük ihtimalle balık var arkadaşlar. Çok boşlamış. Hatta biraz gezdirmiş. Evet, bunda bir şey var. Burada sete takmadan çekmem lazım. Onun için böyle biraz asılıyorum ama büyük bir şey değil zaten. Olsun. Bu aralar balık kıt. Ne bulursak razıyız. Şey var ama. Evet. Karagöz arkadaşlar. Bunu salacağım. Ağzının ucundan yakalanmış zaten. Aslında tam canlı salmalık ama bu mera çok uygun değil. Bu merada canlı salarsak çekemeyiz. Sanki bunda da bir şey var ama bunu da yine bir boşluk vermeden çekelim. Oh. Bunda da bir şey var muhtemelen ve daha ağır bir şey. Ya daha ağır kalktı. Güzel. 2 atış, 2 balık. Bakalım. Evet, bu kafa atıyor. Bu böyle lidaki falan olabilir. Ya da biraz daha iri bir karagöz. Bakalım ne geliyor. Aynen tahmin ettim kafa atışından. Lidaki arkadaşlar. Bunu da salacağım. Atar atmaz burada. Evet, yine ufak bir şey. Ama daha böyle suyun dibine düşmeden yem yapıştı. Her neyse. Kafa dağıtıyor. Oo. Bu bir tık daha büyük. Belli olmuyor gerçi. Bazen lidaki çupradan çok da vurabiliyor. Ama güzel çalışıyor yani en azından. Yazın hiç vuruş bile almadığımız meralardan sonra iyi geldi. 3 atış, 3 balık. Bakalım ne geliyor. Artık porsiyonlar falan, takozlar gelsin ya. Özledik ya. Yok, dediğim gibi bu da küçük bir balık ama fazla vuruyor. İsparoz. Hemen salıyorum. Ağzının ucunda zaten. Bunlar uyumadıkça bize balık tutturmazlar.
Yapacak bir şey yok. Balık olması iyi. Çalışıyoruz. Hemen yem tazeleyeyim. Maşallah boş yok arkadaşlar. Dördüncü olta yine üstünde bunun balık var. Hiç vuruş görmedim ama. Hadi artık biraz büyüsün şu balıklar ya. Oo, oo. Ya gelirken yolda bir şey yapıştı balığa. Kafa attı anlayamadım ama sanki böyle yolda gelirken bir şey yapıştı balığa. Ya ahtapot gibi bir şey. Bir tuttu bıraktı yani. Evet. Bak aynen bir şey yolda pullarını zedelemiş. İsfaroz arkadaşlar. Ama bunu salamayacağım. Büyük zaten. Çok yutmuş. Arkadaşlar bunu çekebilirsek bu güzel. Taşlara takmazsak bu güzel arkadaşlar. En az porsiyon. Hadi. Hadi. Şu bir set var orayı da geçerse. Evet. Özlemiştik be. Babaçko. Evet arkadaşlar porsiyon. Dedim ya. Evet dostlar. Babaçko çupramız geldi. Porsiyon. Gayet iyi bir porsiyon elde yani bakın. Çok özlemiştik. Başladı. Al yanak. Haydi devam edelim. O bayağı çekti çıkarken. Aa mırmır. Mırmırı da bulduk. Evet. Küçük bir mırmır arkadaşlar. Yutmadı galiba. Bunu hemen salacağım. Siz de bir görün. Dudağının kenarında. Hemen salıyorum bunu. Yaz sezonunun ilk mırmırı ama. Bu arada saat 12.30. Aralıksız yemliyorum. Yani genelde attığım oltaların %50'sinde balık geldi. Ufak geldi, saldım. Ama geldi. Güzel yani, sevdim burayı. Sadece çok iyi bir kamp yeri değil bence. Gece 12.30 hala bangır 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 Alaçatı'nın müziğini dinliyorsun ama balık tutmak için iyi. Muhtemelen kısa bir süre sonra bu müzik de kesilir, uyuyabilecek hale gelir. Bunda bir şey yok. Evet dostlarım saat 1.30. Yani 9.30'dan 1.30'a kadar olta attım. Aralıksız çalıştım. Hep boru kurdu attım. Genelde vuruş geldi, balık geldi. Artık yoruldum, uykusuzum da biraz. Böyle sabahlamayı düşünmüyorum. Şükür porsiyon balığımı da tuttum. En kötü karnımı doyuracak balık var. Şimdi yatacağım, oltaları kenara çekeceğim. Çünkü küçük balıklar var. Zaten boru kurdunu yiyorlar. Bırakmamın bir anlamı yok. Hani daha böyle sağlam bibi tarzı yemler olsaydı atardım. Sabah suyu görüşürüz. Bugün yine yemekleri Kadak Dometic Two Cook 3 Pro ile yapacağım. Aslında değişik bir şey olacak. Kahvaltıyı biraz ağır bir kahvaltı yapacağım. Bazen hiç kahvaltı yapmıyorum. Bazen hafif kahvaltılar yapıyorum. Bugün ağır bir kahvaltı yapmaya karar verdim. Two Cook 3 Pro'nun iki tavasını da kullanacağım. Şimdi göreceksiniz ne yaptığımı.
Evet dostlarım, bu sabah bir delirme kahvaltısı yapacağız. Şunları açalım. Kısıkta bunlar böyle yavaş yavaş ısınsın. Çok teferruatlı bir şey değil ama çok sevdiğim, çok lezzetli bir şey. Kapya biber 2 tane. Hatta kapya biberleri şuraya koyalım. Sonra domates. Bu ızgaraların düz olanları köfte içindir, biliyorsunuzdur. Köfteleri onun için orada kızartacağım. Yani köfte, hamburger ya da işte ben hep yapıyorum ya yumurta gibi şeylerde bu düz olanı kullanırız. Bakın şu an en kısıkta olmasına rağmen kızarmaya başladılar. Çok güzel olacak. Ekmeği de hazırlıyorum. Ekmek böyle yarımdan biraz büyük olacak. Maalesef kamplarda bazen böyle normal ev menümüzün dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten keyfi de burada. Normalde evde köfte ekmek yemek hiç aklıma gelmez. Şimdi aranızda tabi sabah sabah köfte ekmek yenir mi diyenler olacak. Arkadaşlar ben Adanalıyım. Ciğer kebapla güne başlıyoruz orada. Şimdi ekmeği de ısıttık. Altına bu kapya biberleri koyuyoruz. Üstüne köfte koyuyoruz. Sonra domatesleri koyuyoruz. Şöyle. Sonra bir sıra daha kapya biberi koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi köfte sandviçimiz hazır. Dayanamıyorum. Ben bunun yanına içecek bir şeyler de alayım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Sabah suyu balık yok diye çektim ama son dakikada fark ettim. Mercan aldık bir tane de. Yani salabilirdim ama yutmuş. Salamayacağım onun için büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, balık tuttuğum için takımı anlatıyorum. Balık tutmazsam anlatmıyorum. Şimdi klasik askı takım gibi görünüyor. 1.20 civarı köstek var, fluorokarbon. 0.33 kösteğim. Burada da Fudo'nun bir iğnesi var. Şimdi netlemez, belki şöyle yapayım. Fudo iğne kullandım, 6 numara. Bu benim çok sevdiğim bir iğne. Arkası tırnaklıdır. Böylece solucan, kurt vesaire kaymaz. İple bağlamadan atıyorum. Gece bir tane sarı boncuk takmıştım. Şimdi de kullanıyorum ama balık kesti gibi. Dediğim gibi 1.20 civarı tek köstek. Asansör takımdan farkı da şu arkadaşlar. Normalde asansör takımı işte stoperle yaparız. Bu bildiğin boncuk ve yapıştırıcıyla yapılmış fır döndülü takım. Aslında üçlü bir askı takım
İstersen 3 köstek de kullanabiliyorsun. Bunu İlker Surfcasting'e yaptırdım arkadaşım. Bazen bunları böyle beden olarak bende duruyor. Meraya göre üst köstek, orta köstek, alt köstek, bazen 3'ü bağlayıp köstekleri kullanıyorum. Bu merada sadece alt köstek, hırsıza 1.20 takarak kullandım. Çok güzel de verim aldım. Ekipmanlara gelince Shimano Aurotechnium Competition kamış, Aurotechnium Competition makina, Yasaki kafalar. İkisi de aynı. Güzel bir av geçiyor. Karnımı doyuracak kadar balık yine fazla tuttum. Keyifli. Ortam zaten çok keyifli. İşte görüyorsunuz. Arabam denize sıfır. İnanılmaz güzel bir yer. Karşıda Alaçatı. Her şey yolunda. Biraz daha keyif yapıp artık yavaş yavaş toparlanırım. Evet arkadaşlar. Yerli ve milli bir alarm sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ahmet abiyle birlikte. Selam Ahmet abi. Dünyada hiç olmayan bir alarm sistemi. Şu an test aşamasındayız. Gördüğünüz gibi bu baykuş. Çok güzel bir tasarımı var. Çalıştırdığında kırmızı ve mavi olarak ışıkları, gözleri yanıyor. Bunu gece çekersem görebilirsiniz daha sonra. Böyle çubukları var. Alüminyum. Bunları üstüne taktığınızda da fırtınalı havalarda kamışın devrilmesini engelliyor. Ama normalde onlar olmadan da kullanabilirsiniz. Bu hale geliyor. Çok güzel bir tasarımı var. Şimdi bu aslında bitti. Testlerini yapıyoruz ve gayet başarılı ama emin olmak istiyoruz piyasaya sürmeden önce. Dünyada bir eşi benzeri yok. Yapay zekaya sahip, kendini geliştirebilen bir sistemi var. Ayrıca Bluetooth'la cep telefonunuza bağlanıyor. Bir uygulaması var. Oradan bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve hani istiyorsanız sesli, istiyorsanız cep telefonunuza uyarı, istiyorsanız titreşimli olarak kullanabiliyorsunuz. Ben böyle bir şey daha önce hiçbir alarmda görmedim. Üstelik şöyle bir durumu var. Bunu da hiçbir yerde görmedim. Mesela takıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendini kalibre et. O günkü dalga şartları, rüzgar şartları, hava şartlarına göre bir 30 saniye ortamı analiz ediyor. Oltanın sallanmasını analiz ediyor. Ondan sonra kendini kalibre ediyor. Ve o hani sanki bir şeyin tartmadan darasını almak gibi. Balık vurmadan önceki ortamın darasını alıyor. Sonra balık vurduğunda da size uyarıyor. Ama eğer çok dalgalı, çok rüzgarlı bir havaysa zaten o darasını alırken bunları yok saydığı için balık vuruşu dışındaki bir şeye ötmüyor. Harika bir alet. Şimdi ben test ediyorum. Bütün testler bitsin, piyasaya sürüldüğünde size tekrar duyuracağım. İsmini söylemiyorum şu an.
Evet dostlar, bir kampın daha sonuna geldik. Aygaz'la Ege kamp rotasını keşfe devam ediyoruz. Farklı noktaları gezmeye devam ediyoruz. Olabildiğince biraz farklı yerlere gitmeye çalışıyorum. Malum yaz ayları, her yer kalabalık. Dün işte siz de izlediniz. Gece 9.30'a kadar oltaları atamadım. Çünkü bütün plajlar, deniz kenarları dolu. Hafta içi gelmeme rağmen dolu. Hafta sonu düşünemiyorum. Ama çok keyifliydi. Zaten görüyorsunuz, cennet gibi bir yerdeyim. Bu sıcak havaya rağmen esen bir yer Alaçatı. Çok güzel bir kamp geçirdim. Çok güzel yedim içtim, denize girdim. Balıklar tuttum. Tuttuğum balıklardan epeydir hasret olduğum balıklar vardı. Yazın ilk mırmırını tuttum. Yazın ilk porsiyon çuprasını tuttum. Mercan tuttum. Daha da küçük balıklar var, gördüğünüz ve göremediğiniz saldığım balıklar oldu. Açıkçası böyle çok deli gibi, turnuvadaymış gibi balık hırsıyla da balık yakalamaya çalışmadım. Yaz sezonundayız. Balık az, seyrek, keyfimizi yapıyoruz ama oltaları da ihmal etmiyoruz. Nasip rast gelirse alıyoruz. Şimdi ben bir sonraki kamp için arabayı topluyorum ve yola çıkıyorum. Beğendiyseniz beğenileriniz, yorumlarınız, olumsuz da olsa eleştirileriniz, hepsini yorumlara bekliyorum. Hype'lamayı da unutmayın. Bunlar bana manevi de olsa destek veriyor. Ben devam ediyorum. Beni izlemeye devam edin.